Uzun zamandır hazırlamak istediğim bir rehber videosu vardı. Biliyorsunuz PlayStation 5 Portal'ı kullanabilmek için bir PlayStation 5'e ihtiyacınız var. Ancak bu videoda PlayStation 5 zorunluluğunu ortadan kaldırıyoruz ve PlayStation 5 olmadan Portal'da nasıl oyun oynanır size onu anlatacağım. Şimdi bildiğiniz gibi PlayStation Portal aslına bakarsanız bir streaming cihazı. Yani elinizde bir PlayStation 5 olması lazım. Sürekli çalışıyor olması lazım. Ve siz bu cihaza uzaktan bağlanarak aslında PlayStation 5'in içindeki oyunları oynuyorsunuz. Yani Steam Deck veya diğer taşınabilir el konsolları gibi bir ürün değil arkadaşlar. Ama PlayStation ekibi bir süre önce buluttan oyun akışı yani Cloud Gaming tarafında aktif etti ama ülkemizde de bu çalışmıyor. Ve bu yüzden de PlayStation Portal almak istiyorsanız bir PlayStation 5 sahibi olmanız şart idi. Bu rehber videosuyla beraber arkadaşlar PlayStation 5'i olmayan insanlar için de PlayStation Portal'ı alınabilir hale getireceğiz. Şimdi dilerseniz rehberimize başlayalım. Tabi rehberi izlerken kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videolar gelecek. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikli olarak yeni bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Bunun için PlayStation Store ya da PlayStation Network sitesine girdikten sonra hesap oluştura tıklıyoruz. Tekrar hesap oluştur diyoruz. Bölge kısmında Amerika'yı seçmemiz gerekiyor. Amerika'yı seçiyoruz. Dil olarak İngilizce devam edecek. Burada kendi doğum tarihinizi vesaire falan girebilirsiniz. Hemen şöyle devam edelim. Daha sonrasında sizden bir mail adresi isteyecek. Burada daha önce kullanmadığınız bir mail adresini kullanabilirsiniz. Çok önemli değil. Ama unutmayacağınız bir şey olsun tabii ki. Şifrenizi de belirleyin. Evet, şifreyi de belirledikten sonra hesabınızı oluşturmuş olacaksınız. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Burada sizden istediği bir bilgi var. Bu bilgi de şu. Şehir, eyalet ve posta kodu. Benim daha önce oluşturduğum bir hesap üzerinden kullandığım adresi gireceğim. Onu da hemen şu şekilde siz de doğrudan birebir aynısını kullanabilirsiniz. Akutan şehri diyoruz. Eyalet olarak Alaska diyoruz. Ve sonrasında da posta kodu da ekranda gördüğünüz gibi olacak. Burası doğrulama için önemli. Bu bilgileri yazmanız gerekiyor. Evet, şimdi burada siz bir kullanıcı adı oluşturacaksınız. Bu hesabı aktif olarak kullanacaksanız ona göre bir şey yapabilirsiniz. Ben mesela Kaan Arlı 2 diyorum. Çünkü bu hesabı demo için oluşturuyorum. Zaten kendime ait bir hesabım var. Bakalım bunu kabul edecek mi? Bilgi kısımlarına isim soyisim yazdım. Tekrar ileri diyoruz. Evet, şimdi bu bilgileri de istediğiniz gibi ayarlayabilip daha sonrasında kabul ediyorum ve hesap oluştur diyoruz. Evet, şimdi PSN hesabımız oluştu arkadaşlar. Bu kadar basit bu kısım. Şimdi hesabı oluşturduktan sonra yapmanız gereken önemli şeylerden birisi PlayStation Plus tarafında Deluxe aboneliğini aktif hale getirmek. Çünkü Bulut tarafında oyun oynayabilmek adına Deluxe'e sahip olmanız gerekiyor. Extra veya Essential'da böyle bir hizmet yok. Denemek için şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir aylık bir abonelik satın alabilirsiniz. Yaklaşık 18 dolarlık bir fiyatı var. Bu 18 doları biz kendi kredi kartımızdan ödeyemiyoruz. O yüzden kod satan bir sayfaya gitmemiz lazım. Ben burada G2A'yı tercih ediyorum. Çünkü globalde bilinen bir site ve güvenilir olduğuna eminim. Daha önceden çok fazla satın alım yaptım. Tabii ki bunun bir reklam veya bir işbirliği olmadığını da tekrar hatırlatayım. Ana sayfaya girip bir hesap oluşturun veya girişinizi yapın hesabınız varsa. PSN US şeklinde bir arama yapabilirsiniz. Sonra karşınıza böyle bir gift card çıkacak arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Bölgenin mutlaka United States olması gerekiyor. Ve burada istediğiniz miktarı alabilirsiniz. Dediğim gibi bir aylık aktivasyon için isterseniz 15 dolar veya işte 3 dolar şeklinde bir kombin yapabilirsiniz veya istediğinize göre bir meblağ satın alabilirsiniz. Ben size burada sembolik olarak 1 doları yapacağım ve göstereceğim işin nasıl yürüdüğünü. Gördüğünüz gibi burada satışın komisyonuyla beraber 1 dolarlık bir redeem kodu için
1.76 ödememiz gerekiyor. Sepete ekle diyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi sepet şu anda eklenmiş durumda sepete. Tekrar sepete git diyoruz. Şimdi burada satın alım yaparken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken, dediğim gibi, United States yazması. Çünkü PSN hesabını United States, yani Amerika üzerinden açtık. Ödemeye devam et diyoruz. Şimdi burada kart bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Benim buradaki kartım artık çalışmadığı için hızlı bir ödeme yapamayacağım. O yüzden başka bir kart bilgisi ekleyerek buradan devam edeceğim. Şimdi satın almayı da gerçekleştirdim bu şekilde. Ödemeyi yaptım ve birazdan e-posta adresime kod gidecek arkadaşlar. Bu çok uzun sürmüyor. Kısa bir işlem. İşlem doğrulanıyor diyor. Satın almanız işliyor şu anda. Evet, gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Buradan Show Order'a bastığımızda da anahtarımızı görebiliyoruz. İster e-posta adresine gider, ister buradan görebilirsiniz. Bakın şimdi bu $1'lık bir kod arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bu kodu nasıl redeem olarak sisteme ekleyeceğiz? Daha doğrusu hesabımıza aktaracağız. Bir de ona bakalım. Şimdi copy dedik. Ben aktif olarak kullandığım hesaba geçiş yapıyorum şuradan. Evet, şimdi burası benim zaten aktif olarak kullandığım yer. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra redeem code kısmına giriyorsunuz. Buraya G2A sitesinden veya başka bir site, artık tercihinize bağlı, kodunuzu giriyorsunuz. Continue diyorsunuz ve gördüğünüz gibi $1'lık bakiye sisteme yükleniyor. Hesabınıza yükleniyor. Confirm Redemption dediğiniz zaman da artık bakiyenize yüklenmiş oluyor arkadaşlar. Ve daha sonrasında da PlayStation Plus alanına gelerek bu hesaptan aktivasyonunuzu ve satın almanızı yapabiliyorsunuz. Buraya kadar yaptığımız işlemler hesabın açılışı, hesabı Amerika üzerinden nasıl açtığımız ve daha sonrasında bu hesaba nasıl para yüklediğimiz konusunda. Şimdi PlayStation Portal tarafına geçelim. Oradaki deneyimde bizlere neler sunuyor, bir de ona yakından bakalım. Bilgisayar tarafındaki işlemleri tamamladık. Artık portal tarafında girişimizi yapmamız lazım. Manuel giriş diyoruz. Hemen burada biraz önce oluşturduğumuz hesabımızı giriş yapıyoruz. Ben kendi hesabımla girişimi yapacağım. Girişimiz tamamlanıyor. Buraya onay veriyoruz. Bir PlayStation 5 sistemiyle eşleştirin diyor. Evet, atla diyoruz. Evet, karşımıza ekran çıkacak şimdi arkadaşlar. Şimdi burada eşleştirilen bir konsol bulunamıyor gibi bir ifade var gördüğünüz gibi. Burada sağ taraftaki ayarlara basıyorsunuz. Ayarlar butonuna. Daha sonra tekrar ayarlara geliyorsunuz. Bulut akışı diyorsunuz. Aktif hale getir. Tekrar bir yükleme olacak. Ve karşınızda oyun kataloğu arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de. Evet, oyun kataloğuna giriyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir PlayStation 5 ile bağlama işlemini yapmadık ve karşınızda oyun kataloğu arkadaşlar. Burada PlayStation ekibinin sürekli güncellediği oldukça geniş bir oyun kütüphanesi var. Ve az önce yaptığımız işlemlerle birlikte PlayStation 5 olmadan bu oyunların hepsini oynayabiliyoruz. Şöyle bir göstereyim. Ne kadar uzun bir liste olduğunu görebilirsiniz siz de. Şöyle devam ediyor. Bakın, çok sayıda oyun var. Hatta biraz daha hızlandırayım bakalım ne kadar gidecek. Assassin's Creed Valhalla gibi oyunlar var. Uncharted, Man of Medan benim çok sevdiğim bir seri. Sniper Elite 5, Demon's Souls, Death Stranding, Resident Evil 3. Gördüğünüz gibi çok fazla oyun var arkadaşlar ve şu anda herhangi bir PlayStation 5 bağlantım yok. İşin en güzel tarafı bu bence. Şimdi dilerseniz bir de bir oyun deneyelim. Mesela God of War. Bu arada oyunları oynarken şöyle bir ayar da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayarlara girdiğinizde, ana ekran değil, şuradaki ayarlara girdiğinizde ekran parlaklığı vesaire, buradaki ayarları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha sonrasında herhangi bir oyunu seçtiğinizde içerik akışı yap seçeneğine basacaksınız. Sesini de açalım hatta. Şuradan. Oyunun yüklenmesi birazcık zaman alıyor.
İnternet bağlantısıyla alakalı değil de sanırım sunucuda bağlantıyla alakalı bir durum. Sonrasında oyun başlıyor arkadaşlar. Şimdi burada şu ayarı da değiştirebilirsiniz. Eğer internet bağlantınızla alakalı bir problem varsa Bluetooth üzerinden streaming'i Full HD veya HD şeklinde, yani 1080p veya 720p şeklinde ayarlayabilirsiniz. Ben 1080p'yi deneyeceğim. Zaten ben bu oyunu daha önce oynamıştım denemek için. Devam'a girelim. Ve işin güzel tarafı şu: oyunlar kaldığınız yerden devam edebiliyor. Bakın gerçekten oyun akıcı şu anda arkadaşlar. Zaten herhangi bir bağlantı problemi vesaire olduğu zaman bir uyarı alıyorsunuz ve dinamik olarak da çözünürlüğü değiştirebiliyor. Böyle bir durum da var. Hani onu da söylemiş olalım. Şimdi sizi birazcık oyun görüntüleriyle baş başa bırakacağım. Are we going to discuss the boy becoming a bear? Yeah. Are we? Not now. We need to repair the protection stave and get home. What happened to the protection stave? You did. So you're blaming me? I am not blaming you, Atreus. Well, tell your voice that. Say the word, Father. Left leg! Incoming fire! Bu arada oyun gördüğünüz gibi oldukça akıcı. Şu ana kadar hiçbir donma, kasma, hatta çözünürlükte de herhangi bir düşüklük olmadı. 1080p'de stream ediyor. Benim şu an kullandığım internet 100 megabit arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz burada 720p'ye çekebilirsiniz. Şimdi birazcık daha God of War oynayıp sonra başka bir oyuna geçeceğim. Incoming fire! Right side! Şimdi oyunu kapatalım. Başka bir oyuna geçelim. Son oynadığınız oyunları bu şekilde listeleyebiliyor arkadaşlar. Bu da güzel. Ayrıca sıralama ölçütü de en son eklenenden ilk eklenene doğru kayıyor. Yani şöyle görebilirsiniz oyunları. Çok fazla oyun var ki bence kütüphane sürekli büyüyor. Bu çok iyi bir detay. GTA 5 bile var. PlayStation 5 olmadan GTA 5 oynayabiliyorsunuz. Bakın zaten yanda PlayStation 5'im ve diğer PlayStation 5 Pro'm kapalı. Ghost of Tsushima, Last of Us Part 1, Resident Evil 3 deneyelim. Resident Evil 3'te remake'i tartışmalı bir oyun. Hem iyi diyenler var hem kötü diyenler var ama benim sevdiğim bir oyun açıkçası. Yüklenme aşamalarını bilerek geçmiyorum ki aşağı yukarı ne kadar sürdüğünü görün diye. Şimdi ben bu oyuna da devam ettiğim için daha önceden Resident Evil 2'yi bu arada bitirdim arkadaşlar portalda. Sadece streaming yaparak. Şimdi 3'ü de istiyorsanız birazcık bir bakalım. En son nerede kaldığımı da hatırlamıyorum ama umarım hareketli bir yerde kalmışızdır. Evet, burada da birazcık yaralıyız. Tamam. Hop. Nemesis abimiz geldi.
şu elektrikli bir çarpalım abimizi. Tabii o onu yıldırmıyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Ölümüne kovalıyor bizi. Ah! Arkamıza bakarken yakalandık. Nemesis bizi öldürecek herhalde. Silahımız da yok. Evet, şimdi bir de başka bir oyun oynayalım bakalım. Mesela Last of Us deneyebiliriz. İçerik akışı yap. Burada prologda kalmışım. Ben bu oyunları daha önce defalarca bitirdiğim için Portal'da tekrar oynamadım. Ama nasıl göründüğünü göstermek adına bence kritik oyunlardan biri. Bu oyunun bayağı başındayım sanırım. Something right with them. I think they're sick. What kind of sick? Jimmy! Dad? Come here. Come here. Jimmy! Jimmy, stay back! Jimmy, I am warning you! You shot him. Sarah. Benim düzenli oynadığım oyunlardan bir tanesi de Far Cry 6. Yani Portal'da PlayStation 5 olmadan oynadığım oyunlardan biri. Bir de ona bakalım. Bakın gayet hızlı çalışıyor oyun. Görüyorsunuz. Tepkiler çok iyi. Burada tabii ki aldığınız deneyim oyunun bağlantısı ve sizin internet bağlantınızla birlikte değişkenlik gösterecektir ama bakın şu anda 1080p'de stream ediyorum arkadaşlar oyunu. Yavaşladığı bir noktada dilerseniz zaten düşürebilirsiniz 720p'ye ama şu an gerçekten şahane görünüyor. Ve bayağı ilerledim bu arada bu oyunda. Çatışacak birilerini bulabilirim umarım. Ojos abiertos. Pueden estar en cualquier parte. I see you. Confirmado. Reloading. Bu adımları takip ettiğinizde PlayStation Portal'ın PlayStation 5 bağımlılığını tamamen ortadan kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Ve artık PlayStation 5'iniz olmasa bile Portal almanız için bir sebep haline gelebiliyor. Yani PlayStation 5 olmasa bile bu cihazı alıp oyun oynayabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken şey rehberde gördüğünüz gibi Amerikan PSN üzerinden bir hesap açmak ve daha sonrasında da diğer web sitesinde gösterdiğim gibi buraya bir redeem kod yükleyerek aboneliğinizi alacağınız hesaba bakiyeyi yüklemek arkadaşlar. Sonrası artık oyun keyfi olacak. Umarım Portal almak isteyenler için güzel bir rehber olmuştur. Bu tarz videoların devamı gelecek arkadaşlar. Bu yüzden kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, bu tarz videoları beğeniyorsanız beğeni, yorum ve paylaşımlarla kanalın büyümesine destek olabilirsiniz. O halde başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.